Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok zarif bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Krem renginde. Şişlerim 3 numara. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz çok şık, çok zarif bir model. Üstelik çok da kolay, tek sırada kuruluyor. Bu şekilde çeyiz için de çok uygun bir model oldu. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğimi hanımlar her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. Bu şekilde hanımlar 12 ilmeğimi atıyorum. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüz hanımlar bakın arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk sırada ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. İlk sıra ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sayarak gidiyorum. Şu ikinci ilmeğim. Bakın düz örgü uygulaması yapıyorum. Şu 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hanımlar bakın hemen şu kenara girerek şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle şişime taktım. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam olur. Şu 5. ilmeğim. Bir ilmek daha çıkaracağım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Bakın şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. 5. ilmeğim ve bir ilmek de şu kenardan girerek çıkarıyorum. Bu da 6. ilmeğim. 4 şimdi de 6'şar ilmeğim oldu hanımlar. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğim hanımlar. Bir sıra düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. 3. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Dolana dolana örüyorum hanımlar ilmeklerimi. 4. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. Tekrar ilk şişimize geçtik. Bu aşamada 1. şiş hangisiydi, 2. şiş hangisiydi diye karıştıranlar olabilir. Şu ilk şişin altına hemen şu alt kısma şuralara bir ip takarak ya da bir iğne takarak 1. şişin yerini bu şekilde kolayca anlayabilirsiniz hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. Burada hemen kenardaki 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi şöyle örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu.
İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız şöyle bakıyorum sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 4 şişimdeki ilmek sayısı da eşit olacak. 3. şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da şöyle baktığımızda kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Biz bir sıra artırma yaptık. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Bir sıra artırma yapmıştık. Bu sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3. şişime geldim. 3. ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 4. şişimdeyim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Böylece bir sıra ilmeklerimizi düz örmüş olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Kenarımız hemen başta hanımlar. Kenardan 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Yine burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim kenar başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Yine burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Tek renk bir patik olması sebebiyle de zaten esnek bir yapıya sahip. Artırmaları yaparken bunu da göz önünde bulunduralım hanımlar. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Şu modelimizi yapacağız hanımlar. Tek sıradan oluşuyor modelimiz. Öncelikle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu kenar ilmeği olarak farz edeceğiz. Modelimiz 3 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. İlk ilmeğimi ördüm. Bakın önde 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Şuradan 3. ilmeğin içine şöyle giriyorum. Bakın. 3. ilmeğimin içinden şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Yani bir nevi 3. ilmeğimi ördüm. Şöyle biraz uzun bir ilmek çıkarttım. Ardından buraya 1, 2 ilmeğimi örüyorum. İçinden ilmek çıkarttığım bu 3. ilmeğimi şöyle şişimden bırakıyorum. İşlem bu. Şimdi tekrar önde 3 ilmeğim var. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 1, 2, 3. 3. ilmeğin içine girerek bir ilmek çıkarıyorum. Ardından öndeki 2 ilmeği örüyorum. Ve içinden ilmek çıkarttığım bu ilmeğimi şöyle şişimden bırakıyorum. Yine öndeki 3 ilmeğe aynı modeli kuracağız. 1, 2,
Üçüncü ilmeğimin içine girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum ve içinden ilmek çıkarttığım ilmeğimi şişimden bırakıyorum. Tekrar önde 3 ilmeğim var. Aynı modeli kuracağız. Üçüncü ilmeğimin içine girerek buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. Bu üçüncü ilmeğimi şişimden bırakıyorum. Tekrar 3 ilmeğe model kuracağız. Bu bir ilmeği hanımlar modeli tam kurabilelim diye şöyle ikinci şişime alacağım. Bilek ayrımı yaparken tekrar bu ilmeği birinci şişimize aktaracağım. Şimdi burada yine bakın 1, 2, 3 ilmek var. Üçüncü ilmeğin içine girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. Bu üçüncü ilmeği şişimden bıraktım. Yeniden 1, 2, 3 ilmeğim var. Üçüncü ilmeğin içine girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. Ve şu üçüncü ilmeğimi şişimden bırakıyorum. Yeniden öndeki 3 ilmeğim bakın. Üçüncü ilmeğin içine şöyle giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. Ve üçüncü ilmeğimi şişimden bırakıyorum. Yeniden önde 3 ilmeğim var. Tekrar 3 ilmeğin. Üçüncü ilmeğin içinden ilmek çıkarttım. Hemen öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. Ve üçüncü ilmeği şişimden bırakıyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Burada da şu üçüncü ilmeğin içine girerek yine bir ilmek çıkarttım. Şöyle. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. Ve içinden ilmek çıkarttığım üçüncü ilmeğimi şişimden bıraktım. Bu şekilde hanımlar modelimizi yaptık. Geldik tabana. Patiğimizin tabanına model kurmuyoruz hanımlar. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin hepi topu bu kadardı hanımlar. Şimdi tekrar ön yüze geçtik. Şöyle yarım ilmek aldım, düzeltiyorum. Ön yüze geçtik. Bir sıra model kurulumu yapacağız hanımlar. 3 sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bakın modelden sonraki bu ilk sıramız. Sırasıyla bu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın alttan aldığım uzun ilmeği önce ördüm. Yanındaki 2 ilmeği sonra örüyorum şöyle. Düz olarak şöyle ilmeklerimizi sırasıyla örüyorum. Bu şekilde. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi bu şekilde ördüm hanımlar. Devam ediyorum. İkinci şişime geldim. Sırasıyla buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Şu uzun ilmeğimi önce alacağım. Yanındaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Sırasıyla ilmeklerimi ördüm. Geldik yine tabana. Tabanımızı yine düz öreceğiz hanımlar. Modelden sonra bu şekilde bir sıramızı tamamlamış olacağız. Tabanı da ördükten sonra. Çok kolay bir model. Kolay olmasına göre çok da gösterişli, şık duruyor ayakta. Yine tabanda ikinci şişimdeki ilmeklerim. Bunları da düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, tabanımızı ördük. Yeniden ön yüzdeyim. Modelden sonraki bu ikinci sıramız. Yine ilmeklerimizi düz örüyorum. Sırasıyla düz örüyorum. 3 sıra ördükten sonra yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Aynı modeli kuracağız. Bakın ilk şişimi bu şekilde ördüm. Şimdi ikinci şişime geçiyorum. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın ilmeklerimizi ördük. Tekrar tabanımıza geldim. Tabandaki iki şişteki
14'er ilmeğimizi yine düz örüyorum. Tabanda model kurulumu yok. İlk defa 5 şiş patik yapacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model hanımlar. Asla bir zorluğu yok. Çok kolay. Tekrar ön yüzdeyim. Modelden sonraki bu 3. ve sonuncu sıramız. Yine bu sıramızda da ilmekleri düz örüyoruz. 3 sıra ilmekleri düz örüyoruz. 1 sıra model kurulumu yapıyoruz. Bu 3. sıramız. Yine gördüğünüz üzere ilmeklerimi düz olarak bakın ördüm. Modelden sonraki bu 3. sıramızda hanımlar. Şimdi ikinci şişime geldim. Buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Sadece ön yüze model kurulumu yapıyoruz. Ön yüzdeki ilk 2 şişe. Diğer 2 şişte taban bölüme gelen şişlerimiz, oradaki ilmeklerimiz model bitene kadar normal düz örülüyor. Evet, ön yüzü tamamladık. Tekrar tabanımıza geldim. Yine tabanımızdaki ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. Tabandaki diğer şişime geldim. İlmeklerimi düz örmeye devam ediyorum burada da. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. 3 sıra ilmekleri düz ördükten sonra hemen ikinci modele başlayacağız. Yani şuradaki sıramıza. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. İlk modeli yaparken buraya bir tane kenar ilmeğini düz örmüştüm. Ardından bakın önde 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. ilmeğin şöyle normal içine giriyorum. Önce bu 3. ilmeğimi şöyle örüyorum. Buradan uzun bir ilmek çıkarttım. Ardından hemen yanındaki 2 ilmeği düz örüyorum ve içinden ilmek çıkarttığım ilmeğimi sol şişimden bırakıyorum. Tekrar devam edeceğim modelime. Önde 3 ilmeğim var. 3. ilmeğin içine girerek şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Önündeki 2 ilmeğimi sırasıyla düz örüyorum ve bu 3. ilmeğimi sol şişimden bıraktım. Yeniden önde 3. ilmeğim. İçine girerek bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum ve 3. ilmeğimi şişimden bıraktım. Devam ediyorum. Yine önde 3 ilmeğim var. 3. ilmeğin içine girerek buradan bir ilmek çıkarıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum ve bu 3. ilmeği şişimden bırakıyorum. Şişimden hepsini bırakmış oldum hanımlar. Şimdi tekrar takayım bunları şişime. Hepsini değil, birini bırakacaktık oysa. Neyse, kaza olabilir. Tekrar ilmeklerimi sırasıyla şişime takıyorum. Evet, kaçırma yapmadan ilmeklerimi taktım. Arada böyle kazalar olabilir. İkinci şişime geldim. Yine burada önde 3 ilmeğim var. Bu 3. ilmeğin içine girerek şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Şu 3. ilmeğin içinden, yani şuradan öndeki 2 ilmeğimi düz ördüm ve 3. ilmeğimi şöyle şişimden bırakıyorum. Tekrar önde 3 ilmek var. 3. ilmeğin içinden girip bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. 3.'yü şişimden bıraktım. Bu şekilde her 3 ilmekte bir model kurulumunu yapıyoruz hanımlar. Şöyle bakın, 3. ilmeği şişimden bıraktım. Tekrar şu 3. ilmeğin içine giriyorum. Öndeki 2 ilmeğimi örüp 3.'yü şişimden bırakıyorum. Son modelimi yapacağım. Yine 3. ilmeğin içinden girip bir ilmek çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi örüp 3.'yü şişimden bırakıyorum. Şöyle. İkinci modeli de tamamladık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak öreceğiz. Ardından yine 3 sıra ilk model ile ikinci model arasında yaptığımız gibi 3 sıra ilmekleri düz örüp ardından 3. modeli kuracağız. Her 3 sırada bir aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Ben bu patiğime toplamda bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model yaptım. Benim ölçüme göre 8 model tam oldu.
Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz ya da mezura ile de ölçebilirsiniz. Hemen mezura ile şöyle ölçü de vereyim ben. Ne kadar yaptığımı göstereyim. Şöyle burundan itibaren şöyle bakın mezuramı sıfırlayarak tutuyorum. Şöyle emin olun. Şöyle bakın bu bilek bölümüne kadar 12,5 santim olarak örmüşüm. Şöyle 12,5 santim. Buraya kadar. Ben 8 tane model kurulumu yaptım. 8. modelimden sonra yine 4 çimdik ilmekleri 3 sıra düz ördüm. Ardından bilek ayrımına geçtim. Ölçülerim böyle. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre yapalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Geldim. Toplamda 8 tane modelimi yaptım. Ardından 3 sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi bilek ayrımı yapacağız ama öncesinde söylemek isterim. Model kurulumu yaparken ilk şişimizden ikinci şişimize bir ilmek vermiştik. O ilmeği geri birinci şişime taktım. Şimdi yine şişlerdeki ilmek sayısı 14 oldu. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Birinci şişimdeyim modelli tarafta. Bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle burada 14 ilmeğim vardı. 13'ünü öreceğim. Yani şişimde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani şu bölümde ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde şu kenarlara, şuralara ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi buradaki ilk 8 ilmeğim bilek kenarında haroşa. 8 ilmeğimi haroşa örüyorum yani düz. Bakın 7 bir ilmek daha ördüm 8. 8 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim çünkü ön yüzdeyiz. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şimdi tabandaki bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ön yüzde olduğumuz için ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Ben patiğimin bu arka bölümünü örerken ilmeklerimi şöyle alıyorum. Bakın şişim üstte, ipim altta. Şiş üstte, ip altta olacak şekilde. Ön bölümü örerken şöyle yapıyordum. Şişim alttan, ipim üstten. Arkada ilmekleri böyle farklı alma sebebim şu. Arka yüzde ters örgü öreceğim için ilmekleri bu şekilde alınca ters örgüyü daha rahat örüyorum. İlmeğimin yönü düzgün düşüyor. Sebebi bu. Şimdi yine son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 ilmeğim hanımlar bilek kenarında haroşa. Yine bunları da düz örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımına geldim. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Bakın geri döndüm. Sonuncu ilmeğimi ördüğüm için burada ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz öreceğim. 3 oldu, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle baktığımızda ön yüze bir diş haroşa oluştu. Şimdi diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekil. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Sadece kenarlarda 8'er ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Tabana denk gelen şişim burası. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters öreceğim. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar bilek ayrımına kadar geldim. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine kenar ilmeğini alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz, ardından geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Şöyle baktığımız anda hanımlar, patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin arka bölümünü örerken, yani şu bölümü örerken bir ayağınıza giyin hanımlar patiğinizi. Bir deneyin. Arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde mutlaka ayağınızı ölçerek yapın. Her videomda özellikle uyarmama rağmen ölçmeden kafasına göre yapanlar olabiliyor. Sonra yorum yazıyorlar. Sizin ölçüye göre yaptım da küçük oldu. Yok aman yaptım da büyük oldu. Sizin verdiğiniz ölçü küçük. İpten bir tasarruf ediyorsun gibi yorumlar geliyor. Kızlar, ipten tasarruf falan ettiğim yok. Zaten kullandığım manken ayak 38-39 numaraya uyumlu. Üstelik bakın küçük yapıyorsam eğer şöyle esneklik payını da sizlere gösteriyorum zaten. Dediğim gibi ayağınıza mutlaka deneyeceksiniz. Sonra bu olumsuz yorumları kesinlikle kabul etmiyorum. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ayak ölçülerinize göre örün gelin hanımlar. Ardından buluşalım. Topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada toplamda 15 diş, 15 sıra haroşam var. Bu şekilde bir de patiğimizin boy ölçüsünü yine mezura ile sizlere vereceğim. Şöyle bakın, yandan şöyle tuttum, burundan itibaren mezuramı sıfırlıyorum. Hanımlar, ben burayı 21,5 santim olarak örmüşüm. Bakın şöyle 21,5 santim, şöyle ölçümüz bu. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada hanımlar bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde hanımlar yine kenardaki 8 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Şu kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımda burada da bakın 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimimizi yaptıktan sonra hanımlar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu ilk ilmeği şöyle örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz, yani haroşa öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada burada 6 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra şimdi bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmeğimiz kaldı. Tekrar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız.
Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şu aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben bu aşamada tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. Herhangi bir tığ kullanabilirsiniz elinize uygun. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim olduğu için patiğimizin arkasında kesimimizi belli bile olmuyor. Ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bir de her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Bu şekilde tamamını aynı şekilde kesmeye devam edeceğim ilmeklerimin. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum hanımlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimizi kesiyorum. Son ikişer ilmeğim kaldı. Yine bu ilmeklerimi de kestim. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Artık bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de şöyle sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar arkaya. Şöyle sıkılıyorum iyice. Bu şekilde başladığımız gibi patiğimizi bitirdik. İp kırma falan yok 5 şiş patiklerde. Evet hanımlar. Bakın patiğimiz tamamlandı. Şu anda videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için şu ışıktan dolayı renk pek görünmüyor ama iyice gitti renk bu şekilde flaşı kapatınca. İşte patiğimizin topuğu şöyle oldu hanımlar. Bakın. Modelimiz bu. Bu şekilde. Hemen bir de manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Ayağımızda da görelim patiğimizi. Manken ayağım da yine 38-39 numaraya uyumlu. Hani küçük yaptım diyenlere buradan söyleyeyim. Manken ayaklarım küçük değil hanımlar. Büyük numaraya uyumlu. Şöyle bakın patiğime. Şöyle arkadan şöyle esneme payını da gösteriyorum gördüğünüz gibi hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle. Işıktan dolayı tam net görünmedi ama gündüz normal halini zaten gördünüz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.